Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu size bir büyücü build'i göstereceğim. Yıldırım topu build'i bu arada arkadaşlar. Gerçekten mükemmel, muazzam bir build'tir. Onu sizlere şimdi göstereceğim. Videonun altına da linkini bırakırım. Oradan da rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Niye böyle bir video yapıyorum şimdi? Onu da sizlere açıklayayım. Bildiğiniz üzere Weaver'ın ustalığına buff geldi arkadaşlar. İlave işte hasarı 15'ten 20'ye, kritik saldırıları ilave hasarı 20'den 25'e çıktı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu yıldırım topu bu yıldığı için olsun, yıldırım boyutları olsun. Onun için gerçekten güzel bir pasif ve bu pasife de ekstradan bir de hasar azaltma getirdiler. Şurada gördüğünüz gibi. O yüzden Weir'in ustalığına güzel bir buff geldiği için o yüzden sizlerle bir yıldırım topu build'i paylaşayım. Gerçekten güzel bir build'tir. Yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. İnşallah güzel geçiyordur. Güzel de geçer arkadaşlar. Şimdi şöyle bir videosu var. Öncelikle bu videoyu sizlere izleteyim. Pit 117 dönüyor ve bu video 11 gün önce paylaşılmış arkadaşlar. Şimdi sizlere şöyle göstereyim. Bu ilde sizlere zaten anlatacağım ben. Ne kadar top var etrafında görüyorsunuz zaten. Yani anlatmaya gerek yok. Burada bu şekilde verdiği hasarlarda görüyorsunuz. Şöyle bir elitlere gelsin. Ha, bura indirmiş baya. Bakın elitlerde falan elitlerinin inen hasarını görüyorsunuz. Bu buff gelmeden, güncelleme gelmeden önceki video arkadaşlar. Bu buff geldikten sonra bu hasarlar biraz daha yüksek olacak. Onu söyleyeyim sizlere. O yüzden sizlere böyle bir video paylaşmayı düşündüm. En azından büyücü konusunda gerçekten müzdarip olan arkadaşlara bu video ilaç gibi gelecektir. Ondan eminim. Hani bunu bu şekilde sizlere söyleyebilirim. Pit 117'yi döner. Alttaki yorumları okudum. Arkadaşım biri yorum yapmış. İşte Pit 101'i speed farmlayabilir mi diye bir yorum atmış. Bu videoyu çeken kişi de tabii ki de yapabilir, hızlı seri bir şekilde döner demiş ki keza döner zaten. Hasarı güzel arkadaşlar ki çıkardığı topun sayısı da muazzam. Manası da zaten bitmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani sürekli top çıkarmasına rağmen mananın bu şekilde kalabilmesi gerçekten mükemmel bir şey yani. Bu şekilde şurada boss'a geleyim. Boss burada arkadaşlar. Boss'a kaç dakika uğraşıyor? Onun için sizlere bakayım. Tabi yeni güncelleme ile beraber pitteki bossların canı olsun. Pitteki mobların hem canı hem hasar olsun düşüyor arkadaşlar. Ondan dolayı da daha seri kesebilirsiniz. Şimdi boss'a tam olarak burada geliyor. 6 dakika 15 saniye diyelim. 6 dakikada falan boss'u kesiyor arkadaşlar. 6 dakikada kesiyor boss'u. Bu güncellemeden sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim bunun aspektlerine, yaptığı build'e ne yapmış ne etmiş onları sizlere göstereyim. Öncelikle Harley Quinn zaten olmazsa olmazımız. Ondan sonra zırhında aspekt olarak kitle kontrol süremiz fazladan var. Zaten videoda da gördüğünüz gibi yapıyor videoda. Mobların hepsi başı aşağıda görüyor musunuz? Hem sersemletme uyguluyor hem de dondurma uyguluyor. O yüzden moblar sürekli sersem içinde gördüğünüz gibi. Şöyle devam edelim. Buradaki kullandığı ise istihbarat, alev kalkanı ve saniye başına mana kullanmış arkadaşlar. Bu build'in önemli noktalarını sizlere söyleyeceğim. Siz de ona göre yaparsınız. Saniye başına mana kullanmış. Tavlaması ise alev kalkanı süresi yani ve ekstradan saniye başına donma şansı kullanmış. Eldivende ise aspekt olarak tabii ki de yıldırım topu aspekti var. O topların etrafımıza dönebilmesi için. Atak hızı var. Atak hızı ise o yıldırım topunun etrafımızda daha hızlı dönmesini sağlıyor arkadaşlar. O yüzden atak hızı atmış. Kritik vuruş şansı atmış. Temel becerilerdeki sıramalar bu temel yetenekleri işte bunlar. Onların puanı için atmış bunu da
Niye attı konusunda inanın bir fikrim yok. Hani onu deneyip siz bakabilirsiniz de bir fikrim yok bu konuda. Yakın düşmanlara verilen hasar, diğeri ise yine bir donma şansı arkadaşlar. Tavlamayı o şekilde atmış. Buradaki attığı aspekt bir düşmana hasar vermek işte 2 saniye boyunca afallatır. E, %20 afallatma şansı var. Eğer afallamış düşmanlara daha fazla hasar veriyorsunuz arkadaşlar ki videoda zaten sürekli sersemletiyor, sürekli afallatıyor, sürekli donduruyor. Burada da zeka, maksimum ömür, zırh almış. Yani zırh aldıysa arkadaşlar Paragon'da demek ki zırhı zayıf kalıyor. Hani Paragon'da zırhı vermemiş. Biraz daha zırha vermediği için üstünde zırh özelliğini istemiş. Alev kalkanın süresi, farkındaysanız alev kalkanın süresi sürekli tutuyor. Ekstradan saniye başına yine donma şansı. Ekstradan durdurulması haldeyken ve 4 saniye boyunca 10-15 hareket hızı kazanırsınız ve düşmanların arasından serbestçe geçebilirsiniz. Bu aspekti şimdi alev kalkanı bastığında durdurulmaz oluyor, tamam mı? Alev kalkanı sürekli aktif olduğu için sürekli durdurulmaz oluyor ve sürekli mobların arasında rahat rahat gezinebiliyor. Eğer bu aspekte hasarım biraz daha yüksek olsun derseniz bu aspekti değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış biraz. Hani ben olsaydım bu build'i yapsaydım bu aspekti değiştirirdim. Hani ben sürekli durdurulmaz olup aralarında dolaşmaktansa hasarı yükseltmeyi tercih ederdim. Siz de değiştirebilirsiniz. Bunun yerine hangi aspekti kullanabilirsiniz? İşte %10x hasarını arttıran bir aspekt var tüm karakterlerde ve sabit durunca o hasar %30x'e çıkıyor. O aspekti kullanabilirsiniz. Yani ben olsam onu takardım muhtemelen. Ekstradan özellik olarak kaçınma bir saniyeliğine %125 hareket hızı sağlar. Yıldırım topu rütbeleri, yani yıldırım topunun seviyesinin yüksek olması. İstihbarat zeka, saniye başına man. Bakın burada da saniye başına mana almış. Burada da saniye başına mana almış arkadaşlar. Devam edelim. Ha, şu üstteki kaçma bir saniyeliğine hareket hızı verir. O ayakkabının özelliği arkadaşlar. Bu aşağıdaki özellikler kendi itemin özellikleri. Onu açıklayayım. Hareket hızı seçmiş. Yine donma şansını seçmiş. İşte değnekte ise aktif bir bariyerin varken arttırılmış hasar verirsin. Değnek kullanmamış. Hançer kullanmış bu arada. Yakın düşmanlara ekstradan hasar. Hançer kullanmış. Değnek kullanmamış. Bunu söyleyeyim. Yine zeka. Zarar dediği hasar muhtemelen. Bir de savunmasız hasar seçmiş. Tavlama ise yıldırım topu. Ekstradan 2 kez kullanma şansı vardır. Videoda gördüğünüz gibi yıldırım topları çok fazlaydı. Onu 2 kez kullanma şansını vermiş. Ekstradan yakın düşmanlara hasar. Burada da kullandığı odak arkadaşlar. Bu odakta da temel beceriler, kritik vuruş yaptığı zaman saldırı hızınız artar. Saldırı hızı yıldırım topu daha seri dönsün diye kullanılmış bir şeydir. Kaynak maliyet azaltma, kritik vuruş şansı ve bekleme süresi azaltma kullanmış burada da. Bunları kullanma sebebi kaynak maliyeti azaltma zaten mana için. Bekleme süresi azaltma da yine yetenekler için arkadaşlar. Alttaki tavlama ise yine yakın düşmanlara hasar. Ekstradan bir de yıldırım topu 2 kez kullanma şansı olur diye tavlamayı atmış. Geldik yüzüğümüze. Yüzük de kullandığı aspekt buz bıçaklarının savunmasız uygulama şansı %20 artar. Savunma süresi de 4 saniye artar ve 15 ila %30 savunmasız hasar kazanırız diye aspekt atmış. Kritik vuruş şansı, kaynak maliyet azaltma ve saldırı hızı katmış arkadaşlar. Ekstradan kararsız takımların bekleme süresi azaltma, muhtemelen şuradaki şu ulti, ışınlanma, bu yetenekler için böyle bir tavlama atmış. Yakın düşmanlara hasar yine. Talraş'a zaten olmazsa olmaz büyücünün. Kolyemiz ise bir bariyeriniz varken savunmasız düşmanlara hasar. Kullandığı özellikler saldırı hızı, bekleme süresi azaltma, silah ustalığındaki rütbeler. Bu silah ustalığındaki rütbeler şu arkadaşlar. Şimdi burası silah ustalığı, tamam mı? Gösteremiyorum ki.
Ya burası silah ustalığı arkadaşlar. Burada zaten yeteneğin üstüne gelirseniz ustalık master'ı yazıyor. Silah ustalığı burası ve buna rütbeler getirmiş iteminde. Yani buradaki yıldırım topu seviyesi ne kadar yüksek olursa o kadar fazla hasar verirsiniz arkadaşlar. Onu getirmiş. Yine alev kalkanı süresi almış. Bir de yine yakındaki düşmanlara hasar almış. Yani bu build genel olarak şöyle diyeyim sizlere. Donma üzerine bu ilk düşmanları donduruyor buradaki tavlamalarla. Yakındaki düşmanlara hasar. Ondan sonra ekstradan saldırı hızı almış arkadaşlar. Bu ildi genel olarak bu şekilde yapabilirsiniz ve alev kalkanını da unutmayın. Alev kalkanında yine aynı şekilde bekleme süresini almış. Ama bu build'de en önemli olan saniye başına mana ve kaynak maliyet azaltma arkadaşlar. Bu ikisi önemli. Mananızı hayatta tutabilmeniz için bu dediğim iki özellik olması lazım. Sonra benim manam neden yetişmiyor dersiniz. O iki özelliği atmazsanız. Onu söyleyeyim. Dediğim gibi Paragon'da zırhı düşük tutmuş. Şurada zırh almıştı. Ve ekstradan mücevherlere de zırh atmış arkadaşlar. Gerçekten Paragon'da zırhı bayağı bir düşürmüş. Silahlara savunmaz hasar koymuş. Bunu kritik vuruş hasarı da yapabilirsiniz. Yıldırım topu için. Ekstradan şuradaki itemlere de zeka atmış arkadaşlar. Daha fazla hasarı çıkarabilmek için. Şimdi yeteneklerimiz bu şekilde. Büyülemelere yıldırım mırzağı koymuş. Yine böyle arasında dolaşsın, sersemlesin diye. Buz bıçakları koymuş büyülemelere. Zaten buz bıçaklarının şurada aspekti vardı. Özür dilerim. Burada aspekti vardı. Bu aspekte hem büyülemeler otomatik buz bıçağı çıkarıyor hem kendisi kullanıyor. Buradaki aspekti olabildiğince aktif kullanmaya çalışmış arkadaşlar. Geldik yetenek ağacına. Ya yetenek ağacını zaten anlatmama gerek yok o kadar. Çünkü en azından mantığını anlattım sizlere nerede ne kullandığını. Burada yine mana ekstradan hasar için bu pasifleri vermiş. Alev kalkanla 5 vermiş. Yani alev kalkanla bayağı bir özen göstermiş burada. Ekstradan işte çıt kırıldım. Ondan sonra cam topu çıt kırıldım mı? Bu cam topuna da buff geldi arkadaşlar. Çıt kırıldım. O cam topunu sizlere göstereyim. Burada alınan ek hasar 3-6-9'dan 2-4-6'ya düşürülmüş. Yani bu çıt kırıldıma verdiğiniz zaman işte %18 daha fazla hasar alırsınız. Ancak %6 daha fazla, özür dilerim, %18 daha fazla hasar verirsiniz. Ama %6 daha fazla hasar alırdınız ya. Bu artık %18 daha fazla hasar veririz. Yeni güncellemede işte %6'ya düşürmüşler. Bu %9'du. Ha, bu güncellenmiş hali muhtemelen. Çünkü bu sitelerde hepsini güncellediler. Bu güncellenmiş hali arkadaşlar. %6'ya düşmüş. Yine burayı böyle vermiş. Yine bekleme süresi azaltma vesaire. Yıldırım Mırza'nın yine aynı şekilde dediğim gibi Yıldırım Mırza her sektiğinde şey yaptığında düşmanı sersemletiyor. Burada hayatta kalmak için hasar azaltma ve bariyerin olunca yaşam kazanıyorsunuz. Burası yine silah ustalığı önemli. Hareket hızı ve mana yenilemesi kazanıyorsunuz. Burada yanan düşmanlara hasar almış arkadaşlar. Bunun alma sebebi buradaki alev kalkanını açtığınız zaman etraftaki düşmanları yakıyorsunuz, zaten burada yazıyor. Onu yaktığınız için o yüzden buradan da alev yeteneklerini, pasiflerini almış. Yeteneklerini demeyeyim, pasiflerini almış. Yıldırım topu yine aynı şekilde vermiş. Burada yine pasiflerine vermiş. 12 mana kazanıyorsunuz. Çatlak enerji emdiğinizde diyor. Yani o çatlak enerji emdiğinizde dediğin böyle yere düşen küçük küçük toplar var ya. Oradan enerji kazanıyorsunuz. Burada yine aynı şekilde build'de donma üzerine gittiği için tamamen donmuş düşmanlara karşı hasar, ekstradan burada savunması düşmanlara veya soğuk hasarı olan düşmanlara mana oluşturma şansı %20. Aynı şekilde buzu da gitmiş. Ultiyi bu şekilde almış. Ve Weir'ın ustalığı pasifini almış arkadaşlar. Paragon'u ise güzel bir paragonu var bu arada. 2, 4, 6, 8 tane glif kullanmış. Ve bu 8 glifte olabildiğince aktif şekilde kullanmaya çalışmış arkadaşlar. Paragon bu şekilde.
Paragon'u anlatmayayım. Videoda daha uzun olmasın. En azından şu an 14-15 dakikalık bir video olmuş. Kullandığı glifler ise işte savunmasız düşmanlara ekstra hasar, fiziksel olmayan hasar, yakın yanan hedeflere hasar, fiziksel olmayan hasar yine ateş soğuk yıldırım yine hasar gitmiş kritik vuruş hasarı. Burada yine ustalık becerilerine hasar. Özür dilerim, bu sihirbazlık zeka için hasar, öyle diyeyim. Burada ustalık becerileri için hasar. Burada ise Cracklin arttırılmış hasar. Şu glifi kullanmasanız da olur. Bu glif yerine savunmasız düşmanlara hasar kullansanız hasarınızı bir tık daha arttırırsınız arkadaşlar. Nerede kullanmış bunu? Ona bakıyorum. Yani Cracklin enerji hasarı olabilir. Şuradan mı kullanmış? Buradan mı kullanmış? Ha, burada kullanmış. Yani bu olabilir arkadaşlar. Enerji toplamak, aslında bu Cracklin enerjisi bu yere düşen mavi toplar, mavi şeyler arkadaşlar. Burada ekstradan hasar alabilirsiniz. 5 saniye kadar 15x hasar alabiliyorsunuz burada. Yani bu da olabilir ya da bunun yerine de savunmasız hasarı da o glifi de takabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Build bu şekilde. Güzel bir build. Oynamanızı tavsiye ederim. En azından Frozen'dır şeydir tatmin olmuyorsanız veya Firebolt'tan tatmin olmuyorsanız bu build'i yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel build, güzel build yapmış. Eline sağlık yapan kişinin. Videomuz bu kadardı. O sezon ortası güncellemesi bir gün gelecek arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Bir gün akşam 8'de 9 arası gelir. Haberiniz olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinize hayırlı bayramlar.